Karanlık, derin ve bilinmez bir örtü gibi ruhumu sarhoş etmişti. Gözlerimi 1839 yılının kara gününde açmıştım. Ancak hafızamın birçok parçası kaybolmuş gibiydi. Kendime "Adım Daniel" diye mırıldanıyordum. Adımı tekrar etmek belki de kaybolmuş kimliğimi bulmaya çalışmanın bir yolu gibi geliyordu. Brennenburg Kalesi'nde bu gizemli labirentte kaybolmuş bir ruh gibi dolaşıyordum. O kara günü hatırlamak zordu. Ancak etrafımda bulduğum notlara dayanarak 1839 yılında yaşadıklarımdan bazı parçaları hatırlayabiliyordum. Prusya'da kara bir günün gölgesinde yükselen Brennenburg Kalesi'nin varlığına dair ipuçları buldum. Gölge ise adım adım peşimdeydi. Bu varlık neyin nesiydi? Karanlık koridorların içinde gizlenmiş dehşetin peşinde. 1839'un bu karayolunda yaşananları anlatmaya çalışıyordum. Ama hatıralarım parça parça ve sisliydi. Etrafımda bulunan notlar bana geçmişimin izini sürme çabamda kılavuzluk ediyordu. Gölge bu karmaşık labirentteki izlerimi takip ediyordu. Her adımda nefesini ensemde hissettirerek karanlığın derinliklerinde bir tehlike olarak varlığını sürdürüyordu. Kendi kendimi bu karanlık koridorların içinde bulunca sanki dehşetin pençesine düşmüş gibiydim. Her adım bir öncekinden daha fazla gizemi açığa çıkarıyordu. Ve ben, Daniel, bu karanlık yolculuğa tek başıma çıkmış, kaybolmuş bir ruh olmuştum. Bu karanlık kalede geçmişimle yüzleşmeye çalışırken gölgenin peşimi bırakmadığını bilmek içsel korkularımın daha da derinlere gömülmesine neden oluyordu. Odada titreyerek bulduğum not gözlerimi üzerine çekti. Daniel, Alexandra'yı öldürmelisin. Unutma, gölge peşinde. Inner Sanctum'a in ve Alexandria'nın planlarını engelle. Ellerim notu tutarken ürperdim. Bu soğuk odada, bu karanlık kalede bana yönlendirilen bu sıra dışı görev içimi titretmişti. Neden burada olduğumu anlamak için notu inceledim. Ancak karanlık içinde kaybolmuş anılarımdan sadece birkaç iz bulabildim. Bu izler geçmişime ait acı bir yankıydı ve içimde beliren dehşetle birleşti. Çıkış yolu ararken karşıma çıkan gizemli bir şurubu içtim. Amnezyak. İçimdeki soğuk rüzgar her hatırayı silip süpürdü. Bu karanlık kaleden kaçış şansımı arttırmam gerekiyordu. Ancak unutmak aynı zamanda bilinmeyen korkulara teslim olmanın kapılarını aralıyordu. Gölge hala oradaydı. Sessizce beni izliyordu. Korkunç görevin bilinci içimi kuşatmıştı. Bu karanlık labirentte içimde yankılanan adımlarım ve notun soğuk cümleleri arasında unutmanın ardında yatan gerçek korkulara göğüs germek zorundaydım. Bu karanlıkta unuttuklarımız ve hatırlamak istemediklerimiz içsel dehşetimizi daha da besliyordu. Kasvetin, acının ve gölgelerin sarmaladığı bu yolculuk beni karanlık bir labirentin içine doğru çekiyordu. Notun bana yönlendirmeler vermesi içimi bir ürpertiyle dolduruyordu. Inner Sanctum'a ulaşmalıydım. Ancak her adım geçmişimden yankılanan eski anıları ve bu karanlık labirentin içindeki gizemleri çözmeme biraz daha yaklaştırıyordu. Kalenin derinliklerine indikçe Brennenburg'un kirli sırlarını gün yüzüne çıkarmaya başladım. Alexander'ın insanları kaçırıp işkence yapması, kendi karanlık arzularına hizmet etmesi, her duvarda, her koridorda bu kasvetli atmosferde geçmişin hayaletleriyle yüzleşiyordu. Agrippa'nın kafesinde hapis bir ruhla tanıştım. O, Alexandria'nın gerçek yüzünü bana göstermişti. Fakat karanlık varlık, gölge, hala peşimdeydi. Gölge her adımda nefesimi ensemde hissettiriyordu.
Agrippa'nın anlattıkları bu gizemli varlığın beni kovalamasının ardındaki sebepleri aydınlatmıştı. Kalbimin içindeki karanlıkla beslenen gölge, Brennenburg'un derinliklerindeki kötülüğün bir yansımasıydı. Her an bu karanlık varlık tarafından yutulma tehlikesi altında hissediyordum kendimi. Karanlık koridorlarda Inner Sanctum'a yaklaştıkça atmosfer daha da yoğunlaşıyordu. Alexandria'nın planlarını engellemek, bu korkunç gizemin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak zorundaydım. Ancak gölgenin varlığı bu mücadeleyi daha da çetrefilli hale getiriyordu. Bir sonraki köşede bu karanlık labirentin içindeki gerçek kabusun ne olduğunu anlamaya çalışırken her an bir tehlikenin pençesine düşme riskiyle karşı karşıyaydım. Gölgenin varlığını hissediyorum. Adeta nefes alıyor gibi. Agrippa'nın anlatımı gölgenin küreleri korumak üzere geldiğini ve belki de Alexander ile aynı kökten türediğini ortaya koyuyordu. Bu karanlık güç sadece bir adım arkamda, koridorların gölgeleri arasında gizleniyordu. Inner Sanctum'a ulaştığımda Alexandria'nın ayini beklenmedik bir şekilde başarısız oldu. Çemberin yıkılması gölgenin hızla genişlemesine neden oluyordu. Bu karanlık kalp atışlarımı hızlandırıyor, adeta beni içine çekmeye çalışıyordu. Derinliklerden gelen bir kuvvet, ışıkların bir daha solmaması için kaleyi sonsuza dek kilitliyordu. Bu noktada Alexandria'nın planları suya düşerken gölgenin varlığı daha da belirgin hale geliyordu. Koridorlar, gölgenin hükmettiği bir kabusa dönüşüyor. Işıksız bir dünyaya hapsolan kötülük her bir adımda daha da güçleniyor. Kalbim hızla çarpıyor. Çünkü bu karanlık gücün etkisi altında her şey kontrol dışına çıkıyordu. Kaderin cilvesiyle Inner Sanctum'un kapıları ardına kadar açılırken gölgenin kararmış elleri de tüm karanlığı içine çekiyordu. Alexander'ın çemberi çökerken gölge kendi amacına doğru ilerliyor. Bu an adeta kabusun doruk noktası gibi. Gölgenin zaferini ilan ettiği bir andır. Sonsuzluğa kilitlenen kale içindeki karanlık sırları bir ölüme gömüyor. Ve ben bu dehşetin içinde karanlık bir kuyunun dibinde geleceğin karanlığına doğru ilerlemeye çalışıyorum. Alexander'ın çemberi içinde kaybolduğu an derinlerdeki kötülüğün uykusundan uyanarak muazzam bir aydınlığı ortaya çıkardı. Tüm karanlığı aydınlatan bu ışık kaledeki her sırrın ve dehşetin iç yüzünü açığa çıkarmış gibi hissettiriyordu. Her bir toz tanesi derinlerdeki kötülüğün yüzeye çıkma zamanının geldiğini müjdeliyordu. Gölgeler arasında içimdeki dehşetle baş başa kalmıştım. Inner Sanctum'un derinliklerinde karanlığın zirvesinde bilinmeyen bir kabusun içinde duruyorum. Alexander'ın çöküşü bir dönemin sonucu ve diğerinin başlangıcını simgeliyordu. Ancak bu karanlık hikaye sadece bir sona eriş değil, aynı zamanda bir başlangıcın habercisiydi. Gözlerim bir sonraki korkunç anı beklerken bu karanlık labirentin içindeki gizemlerin tam olarak çözülmediğini hissediyordum. Bilinmeyenin büyüsü Inner Sanctum'un sessizlik içinde sırlarını saklamaya devam ediyordu. Belki de bu karanlık yolculuk derinlerdeki kötülüğün uyanışının sadece bir öncüsüydü. Gölgeler arasında içsel dehşetimle birlikte geleceğin belirsizliği karşısında duruyordum. Bilinmeyenin kucakladığı bir geleceğe doğru ilerlerken bu karanlık kaledeki son anıma eşlik ediyordu. Ben Daniel. Geçmişime dair fazla bir şey hatırlamamakla birlikte bu karanlık içinde, zindanların arasında, kapana kısılmış karanlığın içinde sizlere sesleniyorum. Bana yardım edin. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more.
Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right.